Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan T harfi yapımını anlatacağım. Yapımında 6 milimlik boncuklar kullanacağız ve video sonrasında harfimizin boyutlarıyla ilgili bilgiler vereceğim. Sizler de o bilgileri referans alarak boncuk boyutunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. 0,35 numara misine kullanacağım. 0,40 da kullanabilirsiniz. Dikiş iğnesinden destek alacağız ve misinamızı kesmek için makas kullanacağız. Bir de harfi ne için yapacaksanız onun da aparatını mutlaka yanınızda bulundurun. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Harfimizin yapımına başlayabiliriz. Misinamın iğne takmadığım tarafına 4 adet boncuk taktım. Bir tarafında iğne takılı, bir tarafına da boncuk taktık. Bu boncuklarımızı direkt burada bağlıyoruz. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olan misinamı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Ve harfimde ilk sıramı yapmış oluyorum. İkinci sırayı yapmak için misinamı bir boncuk ön tarafa taşıyorum. Ve misinama 3 adet boncuk takıyorum. Bu boncukları misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitleyeceğim. İkinci sıramız da hazır. Üçüncü sıramız için taktığımız 3 boncuğun ikisinden misinamı yukarı taşıyorum. Ve misinama 3 boncuk daha takıyorum. Yine sabitlememi misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp yapacağım. Taktığımız 3 boncuğun ikisinden misinamı yukarı taşıyorum. Dördüncü sıra için tekrardan 3 boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Yine misinamızın arka tarafından dolanalım. 2 boncuk misinamı yukarı taşıyorum. Diğer sıra için 3 adet boncuk takıyorum. Boncuklarımızı hazırladık. Yine şöyle arka taraftan dolandım. Boncuklarımı sabitledim. Sıkılaştırmamı yapıyorum şöyle. Sıralarımızı bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Sıra sayınızı bu kenar boncuklarından tespit edebilirsiniz. 5 sıra yapmışız. 5. sırada artık 2 boncuk yukarı misinamı taşımıyorum. Buradan itibaren geçiş yapacağım güzergahı şöyle göstereyim sizlere. 1, 2, 3. Şu 3 boncuktan ilerleyip ortadaki boncuğa geleceğim. 2 boncuk bir tarafta kalacak. 2 boncuk diğer tarafta kalacak. Hemen geçişimizi yapalım. Hiç boncuk takmadım. Yukarıda çıkmadım. Yerimi değiştiriyorum. Üçüncü boncuğa misinamı böylelikle taşımış oluyorum. Artık ortadaki boncuktayım. Buradan itibaren harfimizin sap kısmını yapacağız ve şablonumuzun bir tanesini bitirmiş olacağız. Şimdi misinama yine 3 adet boncuk takıyorum. Boncuklarımızı hazırladık. İşlemler aynı. Yine dolandım arka taraftan. Boncuklarımı şöyle çektim, sabitledim. 2 boncuk yukarı çıkıyorum. Diğer sıra için hazır hale geliyorum. Tekrar 3 boncuğumu taktım. Buradan itibaren aşağı doğru aynı işlemlerle ilerleyeceğiz. O yüzden birazcık hızlandırıyorum.
Orta sıraya geçtikten sonra aşağı doğru kaç sıra yapmışız yine sayalım arkadaşlar. Şu ayrım yerinden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten 6 sıra yapacaktık. Sıralarımızı tamamladık. Şimdi burada yukarı çıkmama gerek yok. Misinamı bağlayacağım. Bunun için de şöyle birkaç boncuk geri gidip o şekilde bağlama yapıyorum. İsterseniz burada da bağlama yapabilirsiniz. Fark etmez. Ama ben şöyle birkaç boncuk geri gideceğim. Sıkılaştırdım. Bu arada bağlamamı yapabilirim. Şöyle elime aldım. Şu arada misina var arkadaşlar. İğnemi soktum. Burayı biraz daha şöyle yaklaştırıp göstereyim size. Bakın burada misina var. Misinanın olduğu aradan iğnemle giriyorum. Misinanın hepsini çekmiyorum. Burada biraz misina bırakıyorum. Bıraktığım aradan iğnemi tekrar geçirdim. Şöyle çektiğimde bu arada düğüm oluşuyor. Dikiş düğümü atar gibi. Tekrardan yapacağım. Şimdi aradan giriyorum. Misinanın alt kısmından girdim. Bütün misinayı çekmedim. Burada biraz bıraktım. Bıraktığım aradan iğnemi geçirdim ve çektim. Düğümümü atmış oldum. Bir tane daha yapıyorum. Aradan girdim. Bütün misinayı çekmedim. Bıraktığım aradan iğnemi geçiriyorum ve düğümümü atıyorum. Sizler de bu şekilde düğümünüzü atabilirsiniz. Yine birkaç boncuk ilerleyip misinamı o şekilde keseceğim. Ve harfimin bir şablonu hazır. Şimdi videoyu geri alıp aynısından bir tane daha hazırlayacağız. Daha sonrasında bu şablonları şöyle üst üste koyup kenarlardan birleştireceğiz. Aynısından bir tane daha hazırlayalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. Birleştirme işlemine şablonunuzun istediğiniz yerinden başlayabilirsiniz. Hatta burada misinanız uzunsa bağlama yapmadan yine bitirdiğiniz yerden birleştirmeye başlayabilirsiniz. Ben şimdi kafa karışıklığı olmasın diye birleştirmeye sıfırdan başlıyorum. Dediğim gibi istediğiniz herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Ama ben baş kısmından başlayacağım. Şurada iki boncuğumun arasındaki yerden girip misinamı öncelikle buraya bir sabitliyorum. Şöyle direkt bağlayacağım. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olanı yine boncuklardan geçiriyorum. Şöyle komşu boncuklardan geçiriyorum arkadaşlar. Ve kesiyorum. Sizler de misinanızı bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Herhangi bir aradan girip direkt bağlıyorsunuz. Bir tarafında da iğne takılı misinamın. Şimdi baş boncuğuma şöyle misinamı öncelikle bir alıyorum. İlk boncuktayım. Misinama bir tane boncuk takıyorum. Diğer şablonumu elime aldım. Şimdi şöyle üst üste koyalım arkadaşlar. Yine ilk boncuğundan, diğer şablonumun ilk boncuğundan misinamı geçirdim. Bakın bu araya bir tane boncuk almış olacağım. Başlangıca bir tane boncuk aldım. Şimdi tekrardan misinama bir tane boncuk takıyorum. Ve buradan geri dönüyorum. Misinam bu tarafta. Karşısından geri dönüyorum. Bir boncuk da ön tarafa almış oldum bakın. Şimdi buradaki sıralama şu şekilde olacak arkadaşlar. İlk taktığım ara boncuğa geri döndüm. Şöyle alalım bütün misinayı. Daha sonrasında yan taraftaki diğer boncuğumdan tekrardan ön tarafa geliyorum. Son taktığım ara boncuktan karşıya geçiyorum. Ve bir öndeki boncuğa ancak o zaman geçiş yapabiliyorum. Bunu biraz daha sağlamlaştırmak adına, daha sıkı olması adına yapıyoruz. Bir öndeki boncuğa geçtim.
Şimdi boncuk takabilirim. Bakın sıralamayı iyi aklınızda tutun. Bir tane boncuğu taktım. Karşısındaki boncuktan bunlar birbirine denk geliyor gördüğünüz gibi. Şablonun birisinde hangi boncuklar varsa diğerinde de aynı boncuklar var ve birbirlerine üst üste koyduğunuzda denk geliyor arkadaşlar. Her yerinde bu şekildedir. Şimdi karşısındaki boncuktan misinamı geri tarafa doğru alıyorum. Araya bir boncuğumu taktım. Misinamı bir önceki ara boncuktan tekrardan karşı tarafa geçiriyorum. Tekrardan aynı boncuğuma geri geliyorum yan boncuğa. Son taktığım ara boncuktan karşıya geçiyorum. Bu işlemler bittikten sonra bir sonraki boncuğa ancak o zaman geçiş yapabiliyorum bakın. Şimdi boncuk takma zamanı. Bir boncuğumu taktım. Öncelikle karşı taraftaki, bakın misinem buradaki boncukta, ben de karşı taraftaki boncuktan giriyorum. İkinci aşama bir önceki ara boncuktan geçiyorum. Tekrar aynı yan boncuğuma geri geliyorum. Araya boncuğumu aldım. Ara boncuğumdan geri çıkıyorum. Bir sonraki boncuğa ancak o zaman geçiş yapabiliyorum. Yani arkadaşlar burada arkadaki dörtlüyü dolanmış oluyoruz aslına bakarsanız. Mantık bu. Şimdi bir boncuğumu takıyorum. Size sayıyla söyleyeceğim. İlk aşama karşıdaki boncuk. 1. İkinci aşama ara boncuk, bir önceki ara boncuk. 2. Üçüncü aşama misinamın aslında bulunduğu yan boncuk. Çektim. Boncuğumu araya aldım. Dördüncü aşama son taktığım boncuk. Araya aldığım boncuk. Ve beşinci aşama son aşama hemen önümdeki bir sonraki boncuk. Birleştirme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Bakın tepe kısmından da birleştirmemizi yapmış olduk. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Bunu her yerden birleştireceğim. Şimdi bir tane daha yapalım. Geri kalanını biraz kamera arkası yapalım. Boncuk takma zamanı. Bir tane boncuğumu taktım. Bulunduğum boncuğun karşısındaki boncuktan misinamı geçirdim. Bir önceki ara boncuktan geçirdim. Hemen yan boncuktan yine bulunduğum boncuktan geri çıkıyorum. Ve araya boncuğumu önce bir alıyorum. Araya aldığım boncuktan karşı tarafa geçiyorum. Ve bir sonraki boncuğuma geçiş yapıyorum. Bütün boncukları kullanacağız arkadaşlar. Burada boncuk atlamayacağız. Boncuğumu taktım. Karşıdaki boncuktan şöyle göstereyim size bakın. Karşıdaki boncuktan geçiyorum. 1. Bir önceki ara boncuktan geçiyorum. 2. Bulunduğum boncuktan geçiyorum. 3. Ve şöyle çektim. Boncuğumu sabitledim. Sabitlediğim boncuktan geri karşıya geçiyorum ve oradan da bir sonraki boncuğa geçiş yapıyorum. Mantık bu arkadaşlar. Şimdi boncuk takıp tekrardan arka tarafı dolanıp bir sonraki boncuğumuza geçiş yapacağız. Bütün boncukları kullanacağız. Hiçbir boncuğu atlamayalım. Bakın şu aşağı taraftayım. Şöyle koyalım. Buradan gelelim. Karşı tarafı da halledelim. En son yerde son birleştirmeyi beraber yapalım. Harfimizi her yerden birleştirdik. Şöyle de göstereyim size. Bu tepe kısmı şöyle yan taraflara geçtik. Burada artık son boncuklarıma geçişimi yaptım. Bir tane boncuk takıp burayı da birleştireceğim. Boncuğumuzu taktık. Ne yapıyorduk? Karşısındaki boncuktan geri geliyoruz. Buraya boncuğumu taktım. Son boncuk bu boncuk. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Bir öncekinden geldim. Yan taraftakini aldım. Taktığım son boncuğu alıp şu an misinam son taktığım ara boncukta. Burada misinamı bağlarken önümdeki boncukları da alıp o şekilde bağlayacağım. Çünkü bakın arada
bağlantım yok, hem de bağlantımı kurmuş olacağım. Bunu da ihmal etmiyorum. O yüzden son aşamayı sizlerle birlikte yapmak istedim. Bakın diğerlerini dolanıyorum. Arada bağlantıyı kurdum. Tekrar son ara boncuğumdan geçtim. Bir önceki boncuğuma da geleyim arkadaşlar. Şöyle birkaç boncuk geri gelip düğümlememizi, bağlamamızı o şekilde yapalım. Bu arada bağlamamı yapabilirim. Sizler de istediğiniz yerde bağlama yapabilirsiniz. Yeter ki şu son boncuklar arasında bağlantıyı kurun. Şöyle aradan girelim. Normal bir önceki gibi düğüm atacağız. Tekrar giriyorum. Düğümümü atıyorum. Birkaç boncuk geri gidip misinanızı kesebilirsiniz. İyice sıkılaştırmamı yaptım. Şöyle istediğiniz boncuklardan geçin arkadaşlar, fark etmez. Harfimiz artık hazır çünkü. Şöyle boyutuna da bakalım. 6,5 santim boy var. Şuradan da en bakacağım. 4,5 santim de en var. Sizler de bu boyutları referans alarak harfinizin boncuk boyutunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Yapımında 92 adet boncuk kullandık. Sizler yine elinizde birkaç adet fazlasını mutlaka bulundurun. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.